Hayatımın değişik bir dönemindeyim ya. Sanki böyle deliriyor gibiyim ama aynı zamanda da sakinleşiyorum da. Bir sürü şey için stresliyim gibi ama aynı zamanda da değilim gibi. Yani hep böyle bütün duyguların ikisini de aynı anda yaşıyor gibiyim. Bilmiyorum, normalde işte hani ya bir şeysindir ya değilsindir ya. Benim böyle o kadar gün içinde değişen duygularım, o kadar gün içinde değişen ruh hallerim var ki artık böyle bunların stabilleşmesini istiyorum. Bunun için de yapmam gereken bazı şeyler var diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Aslında neyin benim için doğru, neyin benim için yanlış olduğunu da belki de çok doğru düşünemiyorumdur. Bu ruh değişimleri, bu duygu değişimlerinin gün içinde o kadar çok olması artık bir tık yetti bana. Değiştirmek için de neler yapacağım, neler yapmalıyım, hep birlikte bunları konuşacağız bu bölümde. Belki de bu zamana kadar yapmadıklarımızı da hayatımıza katacağımız bir gün başlangıcı olacak. O yüzden böyle bir tarafımda heyecanlı gibi de. Çünkü uzun zamandır yapacağım. İşte şunu halledeyim yapacağım. Şu geçsin yapacağım. Şu olsun yapacağım. Yani onlar bir bitmedi ya. Yani o gün bir türlü gelmedi. O yüzden artık gelsin istiyorum. Bu kendimi de zorlamak için çektiğim de bir video. Eminim ki benim gibi hisseden de aranızda birçok kişi var. O zaman hepimiz için yeni bir başlangıç diyelim. Burası var ya, şu an tam benim kafamın içi gibi. Bu tarafta böyle eskiden kalan bir sürü eşya, bir sürü anıları var. Burada da yeni bir hayat kurulmaya başlıyor. Gerçi onlar da sıfır değil ama en azından benim hayatımı kolaylaştıracak şeyler. Yani sanki böyle şey gibi. Burası yeniden hayatı kurmaya çalıştığım taraf da bu tarafta böyle eskiden kalan karma karışık duyguların ikisinin aynı anda çarpışması gibi bir şey. Yani bu kulübe benim kafamın içi diyebiliriz arkadaşlar. Neyse, kafanın içinin çalışması için önce midenin doyması lazım. Bir kahvaltı yapalım, sonra devam ki.
Saat kaç oldu? Öğlene geldik he. Hala çekmecelerinde yerlerini öğrenemedim. Az önce Ütopyaköy buluşmamızın ayarlamalarını yaptım. Tabi orada sağ olsun yardımcı olan bazı arkadaşlarımız oluyor. Onlar olmasa gerçekten düzenleyemem yani bu etkinlikleri. Instagram'dan takip edenler de biliyorlar. Burada buluşmalar var artık. Ütopyaköy'ümüzün de artık yavaş yavaş hareketlenmesini arazide de yapıyoruz. Biliyorsunuz dışarılarda buluşuyorduk. Artık burada da buluşmalar başlıyor. Ağustos ayı doldu bile kontenjanları ama böyle YouTube'dan da gelmek isteyen insanlar varsa onlar da Eylül ayının kontenjanları açıldığı zaman kaçırmamak için Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Çok güzel başvurular vardı. Yani ben story bir gün bile kalmadan bir anda bütün kontenjanlar doldu, taştı yani. Hani o kadar kalabalık insan başvurdu ki hemen formu kapattık mecburen. Gerçekten burada kaldıramayacak kapasitede insanlar olacak. Ama bu ümit verdi bana. Neden? Çünkü bu şu anda etkinliklerden bir tanesi. Yani önümüzdeki hafta içlerinde başka etkinliklerimiz de olacak. Burada etkinlikler de olacak bazen hafta içleri. Dışarılarda da olacak. Artık onları dediğim gibi Instagram'dan paylaşıyor olacağım. Peki bunları yapıyorsun falan nasıl hissediyorsun derseniz, hani videonun girişinde de söyledim ya, nasıl bir haldeyim? Yani mesela bu haftadan bahsedebilirim. Bak bu hafta benim için yoğun geçen, dolu dolu geçen hayatımdaki en yoğun haftalardan biriydi. Böyle etkinlikler de yaptım, buluşmam da vardı, burada da buluştuk. İnsanlarla her gün görüşerek geçen bir haftaydı. Hatta bakın videoyu bile cumartesi çekiyorum. Şimdi hemen hızlıca editleyip pazara size yetiştireceğim. Yani az kalsın bu videoyu bile çekemeyecektim yani, o kadar yoğun bir haftaydı. Peki ne hissediyorsun? Bu yoğunluğun içinde mutlu değil
değil miydin işte oyalıyorsun kendini diye sorabilirsiniz. Yani çok değişik böyle şey gibi. Delibaş gibi bir şey yani hani. Ne yaşadığımın farkında değilim. Anın farkında değilim. Yani böyle ne yaşıyorum, ne yapıyorum. Zamanın akıp gittiği ve benim hiçbir şey anlamadığım. Sanki hani buluşmalar haricinde de böyle hani yaptığım etkinlikler haricinde de geri kalanları böyle çok da beni mutlu etmeyen şeylerdi. Bunlar neden böyle? Buluşmaya gittiğim zaman benim buraya dönüşüm, bu bir iş de olabilir bu arada. Neyse o gittiğim yerden dönmem gecenin yarısını buluyor. Ben burada ondan sonra otur biraz bir kendine gel falan filan derken saat gece 1'de yatmaya başladım bu hafta. Bu da otomatikman kalkışımı da etkiledi. Hani bugün gördüğünüz üzere sizle beraber sabah namazından sonra yatmadım. Ama uykum gelmeye başladı mı? Gelmeye başladı yani şu kahvaltı yaptıktan sonra bir yatarsın. Hani böyle şey hissediyorum böyle olunca. Diyorum ki ya çok boş mu geçiyor acaba? Yani verimli geçmiyor mu acaba? Ne istiyorum bunun karşılığında? Diyorum ki daha dolu dolu geçirmem lazım. Bir, mesela ne? Sabah daha erken kalkmam lazım. Kalkacaksın da ne yapacaksın Ümit derseniz eğer. Mesela cevizi almamışım. Markete gidemiyorum ki doğru düzgün. Koşturmaktan, etmekten. Mesela şu kahvaltıya Allah'tan yulaf yiyorum da düzenli yiyebiliyorum. Ama derseniz ki öğle akşam yemeklerinde ne yiyorsun derseniz yok yani öyle bir düzenim yok. Sadece yemek mi? Değil. İşte markete de gidemiyorum düzenli. Yani zamanım o kadar verimsiz geliyor ki böyle geç kalktığımda yani saat geçti dedim 9-10 gibi kalktığımda işte. Anlamıyorum yani. Kalkıyorum kahvaltı yapıyorum bilmem ne çıkayım bir şeyler yapayım derken az da telefonu kurcaladım mı yandın. Yani hayatta zaman yetişmiyor. Bu da mutsuz ediyor yani günlerim geçiyor ve hiç yapmak istediklerimi yapamıyormuşum gibi. Ki zaten bilmiyorum size de nasıl siz de böyle hissediyor musunuz? Ben gibi aynı hislere giriyor musunuz? Veya zamanımı ben şöyle kullanıyorum Ümit bu şekilde yaptığım zaman daha işe yarıyor. Bu beni daha mutlu ediyor gibi bir fikriniz varsa yorumlarda yazın hep beraber okuyalım. Hep beraber uygulayalım yani. Hani çünkü başka şeyler de var yani. Yıllardır mesela işte videonun girişinde yine bahsettiğim yapmak istediğim ama bir türlü hayata geçiremediğim. Mesela işte sabah bir düzenli bir spor, en azından bir yürüyüş, bir koşu. Ya şu denizin dibindeyim. Denize gidemiyorum ya. Düşünün yani. Kalk sabah git değil mi? Mesela bir düzene sokmak istiyorum. Ya kitap buluşmalarımıza gidiyorum. 3 buluşmada da tam kitabı bitiremedim ya. Düşünsenize kendi düzenlediğin kitap buluşmasında kitabı bitiremeyerek gidiyorsun yani. Tamam çok yüklenme kendine sen zor bir zamandan geçtin falan diyebilirsiniz. Ben de böyle kendimi eğledim. Ama yani yeter artık ya. Bu olmasa başka bir şey yani. Onun öncesinde de yine aynıydı ki. Bir şey değişmiyor yani hayatında. Sürekli bir tarih koy. Sürekli bir YouTube'dan, Instagram'dan aman bak ne güzel adam sabah erkenden kalkıyor. Bak sporunu yapıyor. Bak düzenli besleniyor. Özeniyorsun. Ben de yapacağım diyorsun. Yok. Yani yok. Yani yıllardır bunlara tarih koyuyorum. Ha şu olsun da ondan sonra çok düzene gireceğim. Olacak diye hiçbir şeyde olduğu da yok. V60 demlemenin kağıdını da sipariş etmeyi unuttuğum için Chemex'inkini ortadan yırtıp onu buna uydurmaya çalışıyorum böyle. Kahvecilerin gözü kanadı şu an. Ne yapayım arkadaşlar? Kahve içmeyeyim mi yani? Şöyle de altını büküp bir şekil uyduracağız. Niye yapamıyorum? Çünkü 2 gün başlıyorum, 3. gün bırakıyorum. 2 gün başlıyorum, 3. gün bırakıyorum. Ya yeter ya. Artık yani ne zaman yapacağım ya? Yani öleceğiz gideceğiz hala diyoruz ki şundan sonra ya şundan sonrası kalmadı artık. Zaten hazır yeni bir hayata başlangıç yapıyorsam eğer hayatımda alt üst oldu zaten komple değişti yani. Bunu fırsata çevirmem lazım. Yani benim hayatımı yeniden kurmaya başlıyorsam eğer yeni hayatımda da ona göre şeyler olması lazım. Ya önümüzdeki haftalarda hatta ben kendim bunu hazırlayayım. Neler yapmak istiyorum onları belirleyeyim. Yeni hayat başlangıcım diye bir seriye başlayalım. Yani karavan yapım aşamalarının aralarında boş geçen veya işte aynı işler olan haftalarda biraz da bunlardan da bahsetmiş oluruz. Yani sadece yapım aşamalarıyla geçmemiş olur bu dönem. Peki Ümit'ciğim markete falan gitmiyorsun. Ne yiyorsun, ne içiyorsun derseniz işte dediğim gibi bir şey yiyip içemiyorum. Yani böyle hep böyle bir uydur kaydır. Yani sulu yemeğe hasretim valla. Ama şu kahve telvesiyle karıştığı zaman hiç sevmiyorum ya şeye. Türk kahvesi nasıl içiyoruz ya biz? 40 yaşına geldim ama nasıl yaşanacağını hala öğrenemedim yani. Öleceğim, gideceğim hala öğrenemedim. Bir şeyler de içimde kalsın istemiyorum. En azından 40 gün boyunca kendimi zorlayacağım. Dediğim gibi önümüzdeki haftalar ben bir liste çıkaracağım. Hem de o zamana kadar en önemli yoğunluklarımı bir an önce halledeceğim. 1-2 hafta sonrasında başlıyoruz. Siz de kendinizi hazırlayın. Listelerinizi yapın. Hep birlikte tarih belirleyeceğiz. Hatta belirleyelim ya. Bugün ayın kaçı? 8 Ağustos'muş bugün hava. Hava. Yani işte kafaya bakın.
8 Ağustos hava. Hadi bakalım. 16'sı karavanla ilgili paylaşım. O zaman 24'üne başlıyoruz arkadaşlar. Kendinizi hazırlayın. Hayatınızda yapmak istediğiniz en az bir tane değişiklik bulun. Siz de, ben de. Bana da önerileriniz varsa, Ümit şunları yaparsan hayatında daha iyi olur derseniz onları yapmaya çalışırım ben de. Ben bunu hayatımda yapıyorum ve çok iyi hissediyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle kafamı daha topluyorum falan. Ne bileyim işte daha hayattan keyif alıyorum dediğiniz şeyler de varsa onları da söyleyin arkadaşlar. Hepimiz faydalanalım birbirimizden. Ben de bu denemeyi yapacağım. Katılmayan olursa da sen bir yap da görelim diyenler olursa da 40 gün boyunca deneyeceğim ve sonucunu da sizlerle paylaşacağım. Bu kendime de bir challenge olsun. Bunu deneme, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat başlangıcında böyle bir video serisi olsun. Ben de hayatıma kattıklarımı dönem dönem ara ara videolarını çekerek sizlere paylaşayım. Şimdi ben kahvaltıya geçeyim arkadaşlar. Biraz daha sizlerle konuşmak istediğim konular var. Onları da kahvaltı sonrası konuşalım. Bu haftanın videosu da aslında biraz daha kendini bulma videosu olsun en azından. Bulalım ki ondan sonra planlarımızı yapalım da yeni hayata başlayalım. Çünkü ben kaybolmuş olarak hissediyorum kendimi. Benim gibi hissedenler de varsa hep beraber çıkacağız. Birbirimizi motive edip bu videolarında en azından hepimizin hayatına da bir faydası olsun düşüncesiyle başlangıcını yapacağız inşallah. 24'e takvimlerinizi ayarlayın. 24 Ağustos sabahına hepimiz yeniden başlayacağız. O zaman bana afiyet olsun. Şimdi biraz tahta aldım. Çünkü burada tezgah falan yapacağım. Buraya gelenlerle de böyle işte düzenlemeler falan yapıyoruz ya. En azından şöyle bir eşyalarımı da düzenleyecek bir alanları tanzim edeceğiz falan filan. O yüzden böyle birkaç tahta eksikti. Birkaç tahtam eksikti. Onları da inşallah yerine getireceğiz o tahtaları. Şimdi gidelim bakalım. Çamaşır makinesi de ama çalışıyor hala ya. Durmamış. Çamaşır makinesi aldım. Kurutma makinesi aldım. Bulaşık makinesi aldım. Ve kocaman bir çift kapaklı buzdolabı aldım. Gelin göstereyim size yakından. Bu kurutma, bu çamaşır, bu bulaşık. Burası da çift katlı böyle altı dondurucu, üstü buzdolabı, geniş geniş büyük dolap. Bunları ikinci el aldım bu arada. Çok da uyguna da bulduğumu düşünüyorum. Yani hepsini 35 bin lira gibi bir rakama aldım. Özellikle buzdolabı bile sadece bazı yerlerde böyle 30 bin liralar falandı. İyi oldu yani hepsini aldım. Bir de temizdi. Sağ olsun geçen hafta Ütopyaköy buluşmalarından tanıştığımız arkadaşlar yardıma gelmişlerdi. Orada hanımlar girdiler o buzdolabını, bulaşık makinesini falan temizlediler bir güzel. İkinci el gibi değil artık yani neredeyse sıfır gibi. Şimdi yeni gelenlerle bu kulübeyi de düzenleyeceğiz. Burayı şimdilik böyle makinaları buraya koydum ama işte onların böyle zemini parke yapıp şu eşyaları bir atılacakları atıp satılacakları satıp ondan sonra da kalanlarını da bir düzen yapacağım. Kulübeyi de böyle biraz daha şey istiyorum. İşte ilerideki buluşmalarımız mesela şimdi yazın olduğu için Ütopyaköy buluşmalarını gidip dışarılarda yapıyoruz. Rahat oluyor yani parkta, bahçede falan. Hatta son Yıldız Parkı'ndaydık. Çok güzel bir buluşma oldu yine. Bu arada öğle ezanı da okundu. Saat demek ki 1 oldu. Yani böyle işte burayı kışın buluşmaları yaparsak burada yaparız diye düşünüyorum. Yetiştirirsek eğer böyle bir sedir, Karadeniz evleri vardır ya ortasında bir soba. Birlikte okuduğumuz kitap üzerine sohbetlerimizi yaparken çayımızı, kahvemizi içtiğimiz, patatesimizi kuzineye attığımız. Tabi sadece etkinliğimiz kitap buluşması değil biliyorsunuz. Mesela bir trekking burada yapılabilir. Ormanımız kullanılabilir. Mesela bu köyün çok güzel bir mezarlığı var. İnşallah bir gün de onu
buluşup oradaki mezarlığa gidip böyle hiç tanımadığımız mezarlara çiçekler ekip onları ziyaret etmek, aslında oradakiler ölü ama sanki onlar yaşıyormuşçasına onları ziyaret edip onları sevindirmek, Fatiha okumak, belki biraz dua okumak bize de iyi gelecektir. Belki oradakilere de bir faydası olur diye düşünüyorum. O yüzden buralarda böyle düzenlemeler yapmaya giriştim. Bu düzenlemeleri aynı zamanda konuştuğum gibi kafamda da yapmaya çalışıyorum. Yani kaybolmuşluğun içinden artık çıkmaya çalışıyorum. Bir şekilde kendimi bulup ve buradan da bir hayat inşa etmeyi düşünüyorum. Yani hepimizin dertleri var, hepimizin sıkıntıları var. Belki bu süreçte sizlere de örnek olacaktır. Belki kendinizi iyi hissetmediğiniz bir dönemde olduğunuz zamanla denk gelirse bu videolar, hayatın sonu olmadığını, benim hayatımdaki gerçekten çok büyük bir değişimdi ve büyük bir yıkıcılığı vardı benim için ama ona rağmen insan işte hayata devam ediyor. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor ve bu olmasa zaten insan olmazdı. Yani bütün acılarımızı unutmadan yaşadığımızı düşünseniz ya. Yani hayatımızda bir sürü kayıplarımız, bir sürü üzüntülerimiz var. Onların hiçbirini unutmamak herhalde en büyük ceza olurdu insana. Unutmak güzel bir şey ama ders çıkartmak en güzeli bence. Ben de derslerimi çıkarıp ona göre yeni hayatımı da ona göre şekillendirmeye çalışıyorum. Kendimi de, karakterimi de, eksilerimi, artılarımı ölçüp biçip ona göre yeniden bir ümit inşa etmeye çalışıyorum. Fırsat bu fırsatken de dediğim gibi yapmak isteyip de yapamadığım ne varsa da onları da hayatıma katmak istiyorum. Mesela bu İtopya Köyü gibi. Sun is falling, speed Yastık. black. Nobody driving, we're in the back to the end of the world. Tides will rise, tide will fall with the gravity of you to the end of the world. Bu çekme karavanın tuvaleti kasetli. Kaseti de buradan çıkıyor. Bir videomda şey diyorum eskiden, ya kasetli tuvalet kullanılır mı ya, lazımlık gibi falan diyorum. Asla ben onu kullanamam diye de söylemiştim. Hayat sana asla dememek gerektiğini öğretiyor. Onu da böyle değişik yollarla öğreniyorsun. Tabii bir de şey var. Böyle mutluluğu sanki dünyevi bir şeyleri yaparak kazanacağını zannediyorsun. Ama hayat sana bir de onu öğretiyor. Aldıkların seni mutlu etmez. Huzur oralarda değil, yanlış yerlerde arama diye gösteriyor. Vakit gelmişken ben bir öğleyi kılayım. Oh, fırın gibi fırın. Kışın var ya, şuradan çıkanı giyinmek ne kadar güzel bir his olur ha. Sıcak sıcak mis gibi. Hiç kurutma ben bu zamana kadar kullanmamıştım. İlk defa kurutma kullanıyorum hayatımda. Evimde diyeyim. Ben gibi böyle var mı aranızda? Ben de hiç kurutma kullanmadım diyen var mı aranızda? Varsa acilen gelsin buraya çamaşırlarını kurutmaya atsın. Çok iyi ya. Acıktım. Ne yesem bakındım dolapta bir sucuk buldum. Zamanında almışım Allah'tan. Bir de yarımdan hallice bir ekmeğim var. Bugün mecburen sucuk ekmek yiyeceğim. Bu da güzel bir şey değil mi? Mecburen insan sucuk ekmek yer mi ya? Ne yapayım? Mecburum artık.
Bu da bir şükredilecek bir şey. Şimdi şu mangalda yakalım. Diğer bir konu var, konuşacağım sizle demiştim ya. O konuyu açayım. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bir gün Ümit dedim, en son kendin için ne yaptın? Ama hani böyle birilerini bahane ederek değil. Direkt kendin için. Gerçekten benim için yani. Ben Ümit bunu çok sever ya. Dur bunu yapayım diyeceğim, ne yaptım? Siz de düşünün bakalım. En son kendiniz için ne yaptınız? Ama direkt kendiniz için. İşte çocuklarımdan beraber gezmeye gittik falan. Öyle değil yani, anladınız mı? Tamamen sadece kendiniz için. Siz seviyorsunuz diye, kendiniz seviyorsunuz diye ne yaptınız bir düşünün bakalım. Açıkçası ben yakın zamanda pek bir şey bulamadım. Sonra bu ne be? Görüyor musunuz şunu? Kocaman. Doğada yaşamak. Bu konuyu biraz işlememiz gerekiyor. Yani bir şeyler yapmak için, hayatımıza dahil etmek için önce kendimizi değerli görmemiz gerekiyor sanırım. Değerli görmek için de biraz kendimizle böyle bir iç dünyamızı bir gezmemiz, iç dünyamızı bir tanımamız. Biz kimiz gerçekten? Biz ne istiyoruz hayattan? Bir ömür dediğin 3 günlük bir şey. Bu hak bize bir kere verildi. Ve biz buradan gerçekten ne istiyoruz? Ne bekliyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Nasıl yaşamak istiyoruz? Buraları ben tam kendime sorduğum sorular şu aralar bunlar. O yüzden de belki siz de sormak istersiniz diye size de bu konuyu açayım dedim. Hep de tabii konuş bir yere kadar. Bu çocuk acıktı. Şunları atayım, karnımı doyurayım, finalimizi yapalım. Saat oldu 12. Bugün var ya iyi dayandım ben he. 5'te kalkıp gece 12'ye kadar oturmak. Yarın da buluşma var biliyorsunuz. Artık yatayım. Şu son kısmı çekip şimdi zaten buraya kadar editledim. İzlediğiniz yere kadar yani şu ana kadar hazır. Bunu da sonuna ekleyeceğim. Ondan sonra vereceğim YouTube'a yüklemeye. Sabahleyin görüşürüz sizlerle. Sonrasında zaten bahçede biz çalışmaya başlayacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sohbet havasında ve gündelik işlerimle geçen güzel bir bölüm oldu. Haftaya yeni karavanımızın yapımındaki aşamalara başlıyoruz. Dediğim gibi ara ara da yani 24'ünde zaten yeni bir hayat başlangıcının serisine de başlamış olacağız. Bu da böyle hepimize motive edecek bir video başlangıcı olmuştur hepimize. Bu saatlere kadar da kardeşiniz editlerle uğraştığına göre bir beğeniyi de çok görmezsiniz umarım. Benim de devamlılığım için hem de YouTube'da da böyle videoları paylaşırken de beni motive edecek şey de sizin beğenileriniz ve yorumlarınız oluyor. Bunları da esirgemezseniz sevinirim. Yani görüyorum 200 bin kişi izliyor ama 10 bin 20 bin yani yüzde olarak çok düşük kalıyor. Bu sefer sizden iyi bir beğeni oranı bekliyorum. Yeni bölümde de görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein ce jour de fête, le cirque est plein d'Iotomba.
les spectateurs et dans la tête. Les spectateurs, c'est un peu après fracas.